Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde hermetik astrolog Berçin Adakaleli'nin bir analizi var. Konu Jüpiter'in Yengeç burcuna geçişi. Evet, 10 Haziran itibariyle başladı bu geçiş. İstanbul saatiyle gece yarısından hemen sonra ve tam bir yıl sürecek. Aynen. Amacımız da Adakaleli'nin bu hermetik astroloji ve işte takım yıldız etkileriyle harmanladığı bakış açısıyla bu göksel olayın ne anlama gelebileceğini biraz deşmek, senin için özetlemek. Hadi bu bakalım. Şöyle başlıyor Ada Kaleli. Yengeç burcunu adeta kozmik bir rahim gibi tanımlıyor. Hani enerjinin maddeye dönüştüğü, doğumun, ruhun madde formuna geldiği bir alan olarak. Yönetici gezegeni Ay da bunu destekliyor zaten, değil mi? O besleyen, koruyan enerji. Kesinlikle. Ve Jüpiter'in Yengeç'te, özellikle de 15 derecede yücelmesi, yani gücünün zirvesine çıkması durumu var. Bu da ilahi bilgeliğin sanki bu rahime düşüp tezahür etmesi, somutlaşması gibi yorumlanıyor. Yani yengeç deyince aklımıza ilk gelenler aile, yuva kurma, atalarla bağlantı, koruma içgüdüsü, annelik, çoğalma gibi temalar. Jüpiter'in buradaki bu güçlü konumu da bu alanlarda bir genişleme, büyüme potansiyeli getiriyor gibi. Manevi duygularda artış, farkındalık. Evet, bir zenginleşme potansiyeli var. Ama Adakaleli ilginç bir nokta daha eklemiş. Kova yükselen etkisiyle Zeus yani Jüpiter biraz daha dominant hatta agresif olabilir diyor. Bu da beklenmedik gerilimler yaratabilirmiş. Bu ilginç bir detay gerçekten. Aynen öyle. Burada şey devreye giriyor. O meşhur hermetik ilke. Aşağıdaki yukarıdakinin yansımasıdır. Yani Ada Kaleli'ye göre Jüpiter o yüksek bilgiyi dünyavi düzeyde bizim anlayacağımız hale getirmeye çalışıyor. Ve bu süreçte de duygularla sezgiler arasında bir köprü kuruluyor anladığım kadarıyla. Tam olarak. Ama bu köprü her zaman kolay kurulmuyor. Bazen zorlayıcı dönüşümlerle, belki kayıplarla bizi manevi bir olgunluğa itebilir. Hani o yüksek bilgiyi sindirmek için bir bedel ödemek gibi. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynak Jüpiter'in geçiş anında Merkür'le olan kavuşumuna dikkat çekiyor. Bu şey gibi mi? Bilgelikle stratejik zekanın, sezgiyle mantığın bir araya gelmesi. Evet, evet, aynen öyle. Athena ve Auriga takım yıldızı bağlantılarıyla da zeka sayesinde tehlikelerden kaçınma potansiyeli vurgulanıyor. Ama bir aması var sanırım. Tabii. Merkür'ün gölge yönleri aktif olursa işler değişir. Yani yanıltıcı bilgi, iletişim kazaları, aldanmalar, bu risk de var. Anladım. Yani felsefi bakış açısı, öğrenme, öğretme öne çıkabilir. Seyahatler de teşvik ediliyor ama. Ama dikkatli olmak lazım. Aldatılma, gizli tehlikeler olabilir diyor Ada Kaleli. Bir de çok güçlü bir sembolik noktaya değiniyor. Jüpiter 15 derece yengeçe ulaştığında felsefe taşının aktive olacağı belirtiliyor. Felsefe taşı, simyadaki gibi mi? Aynen. Maddeyi ilahi öze dönüştüren, ham olanı saflaştıran bir güç olarak tanımlanmış. Yani bilginin rafine olup dönüştürücü bir güce eriştiği çok yoğun, çok özel bir an. Vay. Peki bu genel resme Ada Kaleli'nin baktığı takım yıldız etkileri nasıl spesifik detaylar katıyor? Onlar da bu ana temaya farklı katmanlar ekliyor diyebiliriz. Mesela vulpecula yani tilkicik. Biraz kararsızlık yaratabilirmiş, küçük sorunlar büyüyebilir diyor. Keskin zihin gerektiren durumlar olabilir ama dikkat. Hukuki veya etik manipülasyonlara açık olunabilir. Ne gibi mesela? İşte sahte belgeler, finansal hileler, hatta başkasına ait olanı mal, para, belki aşk, zekice yöntemlerle ele geçirme eğilimi gibi risklerden bahsediyor. Tehlikeli sular. Başka? Favaris var, Kuğu takım yıldızının içinde. Bu da büyük aşk hikayeleri, çocuklar ve onların hayatlarında önemli olgunlaştırıcı dönemler getirebilir diyor. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Ayrılık potansiyeli, hatta gayrimeşru çocuk hikayeleri gibi sıra dışı durumlar. İlginç. Suyla ilgili bir şey de vardı sanki. Evet, evet, suyla ilgili zorluklar da bu yıldızla bağlantılı görülüyor. Kuraklık olabilir ya da tam tersi aşırı yağış, fırtınalar, seller, boğulma riskleri. Anladım. Üçüncüsü neydi? Auriga yani arabacı, burada da terk edilme, ebeveynden erken ayrılma gibi temalar öne çıkabilirmiş. Ama tam tersi de mümkün, yani şefkat, koruyuculuk, evlat edinme gibi konular da güçlenebilir.
Evet, bu yine yengecin o aile, kökler, aidiyet temasıyla çok iyi bağlanıyor, değil mi? Yani hem yarayı hem de şifayı aynı anda tetikliyor gibi. Kesinlikle tam olarak öyle. Bir de aurigayla estetik kaygılar, özellikle bacaklarla ilgili kompleksler, operasyonlar veya doğuştan sorunlar, hatta trafik kazaları ve bacak yaralanmaları riski de ilişkilendirilmiş Ada Kaleli'nin yorumunda. Analiz, geçmişteki benzer Jüpiter yengeç döngülerine de bakmış. İşte 1965-66'da Vietnam Savaşı'nın genişlemesi, 77-78'de Camp David Anlaşması ve aynı yıl Star Wars'ın çıkışı, 2001-02'de 11 Eylül saldırıları ve Euro'nun tedavüle girmesi, 2013-14'te Haiyan Tayfunu ve Ukrayna olayları. Yani bu örneklerle Ada Kaleli sanki şunu gösteriyor. Bu transit, bizim köklerimizi, güvenliğimizi, aidiyetimizi yengeç ilgilendiren konularda hem büyük krizler, çatışmalar, savaş, terör, doğal afet gibi hem de çok kalıcı yapılar veya kültürel dönüm noktaları, işte anlaşmalar, yeni para birimleri, ikonik filmler gibi yaratma potansiyeli taşıyor. Öyle mi? Evet, çok güzel özetledin. Adakale'nin hermetik perspektifinden bakınca bu Jüpiter yengeç seyri özetle aile, yuva, duygusal ve manevi alanlarda büyüme için verimli bir zemin sunuyor bir yandan. Ama aynı zamanda aldatılma, manipülasyon, doğal afetler, kişisel zorluklar gibi meydan okumaları da beraberinde getirebilecek, hani çift yönlü bir potansiyel taşıyor. Takım yıldız etkileri de bu genel tabloya daha spesifik, bazen çelişkili gibi görünen ama aslında bir arada işleyen temalar ekliyor işte. Evet, anlaşılan o ki Adakale'nin yorumu bu dönemin ilahi olanla dünyevi olanı sezgiler ve duygular aracılığıyla birleştirmeye çalıştığını öne sürüyor. Bir denge arayışı gibi. Peki, şimdi sana soralım. Bu potansiyel etkiler ışığında önümüzdeki bir yıl içinde kendi içsel dünyanda, belki aile ilişkilerinde nelere odaklanmayı düşünürsün? Kaynağın bahsettiği hangi temalar, büyüme mi yoksa meydan okumu mu sende daha çok yankı uyandırdı? İşte bu düşüncelerle seni baş başa bırakıyoruz.